Bir durumun adil olduğuna nasıl karar veririz? Herkesin kabul edebileceği bir adalet kriteri bulabilir miyiz? Bütün bunların şekil değiştiren uzaylarla ne ilgisi var? Bugün basitçe adalet konuşuyoruz. Birinci bölüm. Ortak adalet olmayınca. Adalet hakkında herkesin farklı fikirleri var. Ama eğer bildiğimiz her şeyi unutsaydık, hala aynı fikirlere sahip olur muyduk? Doktor Who'nun garip bir bölümü bu konu hakkında ilginç bir fikir sunuyor. Doctor Who, 55 yılı aşkın süredir devam etmesiyle, rezil özel efektleriyle ve bütün bu garipliklerine rağmen eğlenceli ve düşündürücü olmasıyla sevilen bir İngiliz bilim kurgu dizisi. Dizide sadece Doktor adıyla bilinen, gönlü bol ve bilge bir uzaylı, uzay ve zamanda yolculuk yapabilen gemisi TARDIS'le dünyayı sezon başına 1,5 defa diğer uzaylılardan kurtarıyor. Bizim ilgimizi çeken hikayede Doktor'un dünyayı kurtardığı maceralardan biri. Dizinin 50. yıl dönümü şerefine çıkarılan özel Doktor'un Günü bölümünde başkalarının kılığına girme yeteneğine sahip Zygonlar adındaki uzaylılar kendi gezegenlerini yıllar önce bir savaşta kaybetmişlerdir. Yaşayacak başka bir yeri olmayan uzaylılar için tek çare kendi gezegenlerine benzer bir yapıya sahip olan dünyaya yerleşmektir. Ancak dünyada malum biz varız. Bu da onların yerleşme denemesini sıcak çatışmaya dönüştürür. Zygonlar şekil değiştirerek önemli bir cephaneliğe sızarlar. Bu cephanelikteki silahlar dünyayı bir günde ele geçirmelerini sağlayacak teknolojilere sahiptir. Cephaneliğin komutanı ve onun kılığına girmiş Zygon lideri birbirlerini öldürmenin eşiğindedir. İşte bu noktada bir açmaza geliyoruz. Her iki tarafta kendi yaptığının doğru ve adil olduğu düşüncesinde. Eğer bulunduğunuz yer yaşanacak halde değilse, başka bir yere kaçıp burada destek görmenin hakkınız olduğunu söyleyebilirsiniz. Sonuçta eski Türkler de Orta Asya'dan kuraklık nedeniyle göç etmişlerdi. Öte yandan sahip olduklarınızı başkalarıyla paylaşmak zorunda olmadığınızı da söyleyebilirsiniz. Sonuçta onları öyle ya da böyle hak ettiniz ve başkasının gelip kaynaklarınıza ve yaşam alanınıza el koyması adil olmayabilir. Burada karşılaştığımız sorun farklı adalet anlayışlarına sahip olmamız ve bu anlayışların birbirleriyle uyuşmaması. Dahası her birimiz kendi adalet anlayışımızın doğru olduğunu düşünüyoruz ve karşı tarafın anlayışı hatalı geliyor. Bu konuda haklı da olabiliriz, haksız da. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan ortak bir adalet kavramı bulamayışımız. Bu yüzden ikimizi de öldürecek bir savaşa girme riskimiz var. Peki ya ortak bir adalet fikrine ulaşma yolumuz olsaydı? İkinci bölüm. Cehalet perdesi. İşte bu noktada hikayeye doktor dahil oluyor. Yanında geçmişten 2 versiyonuyla bunu açıklamaya yeltenmeyeceğim bile. Sadece şu 3 kişinin de doktor olduğunu bilin yeter. Neyse. Doktor ve doktor, cephanelikte açmazda duran Zygon lideri ve insan cephanelik komutanının arasına dalıyor. İki tarafa da yarayacak, adil bir anlaşma yapmalarını söyleyip planını devreye sokuyor. Planın ne olduğunu anlamak için bölümün biraz başına gitmemiz lazım. Cephanelik ilk gösterildiğinde çalışanların hafızasını silen bir sisteme sahip olduklarını görüyoruz. Böylece bölümün başında gösterilen makinelerin belli ayarlarla hafızanın belli kısımlarını sildiğini anlıyoruz. Bunun yanında doktorun elektronik her şeyi kontrol edebilen bir tornavidası var. Şu an gerçekten saçma bir dizi gibi geliyor kulağa, farkındayım. Ama oturup izleyince fena değil. Bütün bunları birleştirdiğimizde doktorun planına ulaşıyoruz. Sonic tornavidasıyla hafıza silme sistemini çalıştırıp odadaki insan ve Zygon liderlerinin zihnini silmek, ikisi de insan mı Zygon mu olduklarını bilmiyorken insanlar ve Zygonlar arasında geçerli olacak bir anlaşma yaptırmak. Bu durumda odadan ayrılana kadar hangi tarafta olacağını bilemeyen iki lider de olabildiğince adil bir anlaşma yapmak zorunda kalıyor. Burada gördüğümüz şey aslında felsefenin adalet sorunumuzu çözmek için sunduğu yollardan biri. 1970 yılında Amerikan filozof John Rawls, Adalet Teorisi adlı kitabında benzer bir fikre ulaşıyor. Rawls, kitabının ilk bölümünü başta bahsettiğimiz ortak adalet sıkıntısını çözmeye ayırıyor. Aynı zamanda Rawls, adalet fikrimizin kendi hayatımızla ilişkili olduğu ve bunun yarattığı sorunları fark eden birisi. Bu sıkıntıda fikir ayrılıklarının doğduğumuz ve büyüdüğümüz şartlara, hangi fikirlerin bize fayda sağladığına ve toplum içindeki statümüze bağlı olduğunu kabul etmek demek. Eğer hayat hikayemiz ortak bir adalet anlayışı bulmamıza engelse, çözüm hayat hikayemizden ayrılmak olabilir. Rawls'a göre adil bir toplum düzenini bulmak için tartışmaya başlangıç durumu adı verilen bir pozisyondan başlamalıyız.
Rawls başlangıç durumunu şöyle tarif ediyor. Başlangıç durumunda tarafların bazı belli bilgileri bilmedikleri varsayılmalıdır. İlk olarak kimse toplumdaki yerini, ait olduğu sosyal sınıfı ya da sosyal statüsünü bilmemektedir. Aynı şekilde kimse doğal varlıklar ve kabiliyetlerde, zeka ve kuvvette ve benzeri konularda talihinin ne olduğunu bilmemektedir. Yine benzer bir şekilde kimse iyilikten ne anladığını, rasyonel olarak hayatı için kuracağı planı, hatta kendi psikolojisinin detaylarını, riskten kaçınma, iyimserlik ya da kötümserliğe yatkınlık gibi bilmemektedir. Hepsinden önemlisi, tarafların kendi toplumlarının spesifik durumunu bilmediklerini varsayıyorum. Yani toplumlarının ekonomik veya politik durumunu veya ulaştığı kültürel ve medeniyet seviyesini bilmemektedirler. Başlangıç durumundaki kişiler hangi nesle ait oldukları hakkında bir bilgiye sahip değildirler. Bu başlangıç durumunu bir tür cehalet perdesi olarak da görebiliriz. Dünyaya gelmeden önce hangi millet, cinsiyet, zeka, fiziksel kabiliyette olacağımızı bilmeden bütün insanlarla bir araya geldiğimizi düşünelim. Tıpkı odadan çıktıklarında insan mı, zaygon mu olacağını bilmeyen liderler gibi. Oy birliğiyle dünyanın nasıl bir düzene sahip olacağını kararlaştırmamız gerekiyorsa nasıl bir sonuca ulaşırdık? Afrika'ya doğma ihtimalimiz olsaydı bu kıtanın nesiller boyunca sömürülmesini kabul eder miydik? Sonuçta oraya da doğabiliriz, ABD'ye de. Hangi hak ve özgürlükleri olmazsa olmaz bulurduk? Daha da önemlisi, şu anda olduğumuz konuma doğacağımız kesin olmasaydı aynı adalet fikrine sahip olur muyduk? Birbirimizin hafızasını silip dünyayı baştan tasarlayamasak bile, adalet fikrimizi sorgulamak için bu cehalet perdesi fikri oldukça kullanışlı. Belki cehalet perdesinin ardından baktıktan sonra da aynı fikre sahip olacağımızdan eminiz. Ama o perdenin arkasına geçmeyi bir kere göze almak bile büyük bir erdem. Rawls'un kitabının son cümlesinde söylediği gibi. Eğer elde edilmesi mümkünse temiz kalplilik, cehalet perdesinin bakış açısından açık bir şekilde bakıp bu perspektiften zarafet ve iradeyle hareket etmek olurdu. 3. bölüm. Perde indiğinde. Rawls'un böyle iyi kalpli bir sonla kitabını bitirmiş olması hoş olsa da, cehalet perdesi fikrine son raddede baktığımızda Ya da perde indiğinde eleştirebileceğimiz bazı konular olduğunu görüyoruz. perde indi demişken bir şey söylemeden edemeyeceğim. Bu video için araştırma yaparken Adalet Teorisi kitabının müzikalinin yapıldığını keşfettim. Müzikalde şeytani Robert Nozick ve Ayn Rand'a karşı savaşan Rawls, zamanda yolculuk yapıp Platon, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant gibi filozoflarla tanışıp bütün filozofları cehalet perdesinin arkasına atarak zafer kazanıyor. Hepsini itiyor. Rawls'un fikirlerinin uzay ve zamanda yolculuk yapılan bir dizide nasıl işlendiğini anlatan bir videoda bu müzikalden bahsetmek zorundaydım. Ve eğer biriniz bu müzikale ait bir kaydı bana bir şekilde ulaştırırsa kendisine müthiş bir hediye göndereceğim. Çok samimiyim. Cehalet perdesine yapılabilecek eleştiriler diyorduk. Rawls'un cehalet perdesi, adalet anlayışımızın ne kadarının kaynağı bulunduğumuz şartlar bunu anlamak için kullanışlı bir yöntem. Ancak hayatlarının detaylarını bile bilmeyen insanların bulacağı bir adalet kavramı ne kadar kullanışlı olabilir ki? Rawls'un tanımı gereği cehalet perdesinin ardında dünyanın tarihi, kadınların, azınlıkların, inananların, inanmayanların, farklı ırklardan insanların bu sıfatları nedeniyle yaşadıkları kişisel deneyimler ve buna benzer şeyler adalet tartışmasında unutulması gereken bilgiler. Örneğin Rawls'a göre duygusal yargılar cehalet perdesinin ardında dikkate alınmaması gereken şeyler. Kendi ağzından söylersek, başlangıç durumu yaygın biçimde paylaşılan ancak zayıf olan koşulları içermektedir. Bu durumda bir adalet fikri normal duygusallığın kapsamlı bağlarını varsayamaz. Yani Rawls'a göre adalet tanımımız bizde kuvvetli duygular uyandıran görüşlerden ziyade umursamaz bir yargıç edasıyla yaklaşabildiğimiz fikirlerden başlaması gereken bir şey. Ancak adalet kavramını günlük hayatta kullandığımız zamanları bir düşünelim. Aklımıza bizi öfkelendiren haksızlıklar, hak etmeyen insanların başına gelen kötü şeyler ve bunların bizde uyandırdığı üzüntü, kısaca duygularımızın öne çıktığı anlar gelecektir. Bu anların hepsini yok sayan bir adalet sistemi ne kadar başarılı olabilir? Hem neden bir konuda kuvvetli duygulara sahip olmak, bir şeyi önemsemek kötü bir şey ki? Tam tersine duygularımız bizim için neyin önemli olduğunu göstermekte faydalı değil mi? Duygu meselesi, adalete ulaşmak için bilgi çıkarmaya çalışınca çıkan sorunların sadece bir örneği. Rawls'un amacı elbette kişisel çıkar ve güç ilişkilerini aradan çıkarmak. Bunu yaparken bir noktada hangi bilgiyi cehalet perdesinin ardında kabul edebileceğimize, öte yandan hangi bilgileri ise
unutmamız gerektiğine karar vermesi gerekiyor. Rawls bunu yaparak soyut, ideal bir insan figürü yaratıyor. Ancak bazı adalet çeşitleri için somut, gerçek ilişkilerin içinde bulunan insanları düşünmekten başka çaremiz yok. Filozof Miranda Fricker'ın epistemik ya da bilgisel adaletsizlik fikrini ele alalım. Fricker'a göre neyin bilgi olarak kabul edilebileceğini belirlerken bazı grupların fikirlerini yok sayabiliyoruz. Bu yok sayma, o insanların görüş ve fikirlerini dünyanın geri kalanıyla paylaşmalarını engelliyor. Buna da epistemik adaletsizlik diyoruz. Örneğin 20. yüzyılda Orta Doğu'da ellerinde cetvelle sınır çizen Fransız ve İngilizleri düşünelim. Sömürgeciliğin türlü adaletsizliklerinin yanında ülkelerin sınırlarını çizerken bu bölgelerde yaşayan insanlara onlar için hangi sınırların en iyisi olacağı konusunda bilgi verme fırsatı vermemeleri, bu insanların kendi yaşamlarından gelecek bir coğrafya bilgisinin önüne geçtiği için bir epistemik adaletsizlik örneği oluyor. Buna benzer bir şekilde adaleti tanımlamak için sadece genel bilgileri ve sadece bizde kuvvetli duygular uyandırmayan düşünceleri kullanabiliriz demek, güç ilişkilerinin dışlamanın ötesine gidip bazılarımıza karşı bir epistemik adaletsizlik yaratabilir. Üstelik Orta Doğu örneğinde olduğu gibi bu epistemik adaletsizliğe uğrayanlar sıklıkla halihazırda başka adaletsizlikler yaşayan insanlar olacaktır. Bunun nasıl bir sorun olabileceğini görmek için Zygon-İnsan Anlaşması'na da bakabiliriz. Zygon ve insan liderleri anlaşma yaptıkları sırada muhtemelen kendi ırklarının genel özellikleri ve ortada bir çatışma olduğu dışında bir şey bilmiyorlar. Öteki türlü hangi ırkı daha iyi tanıdıklarından yola çıkarak kim olduklarını anlayabilirlerdi. Bu da demektir ki soyut insan ve soyut Zygon fikirleri üzerine kurdukları anlaşma kendi aralarında özel ihtiyaçları olan azınlık grupları hesaba katmayacak. Bu azınlık gruplarının ihtiyaçlarının hesaba katılmaması ileride adaletsizlikler doğurabilir. Dizinin sonraki bölümlerinden anlaşma sonucunda Zygonların insan kılığında dünyanın farklı yerlerine iskan edildiğini biliyoruz. Peki aldıkları insan kılığının ırkını neye göre seçiyorlar? Kılıkları nedeniyle ırkçılığa uğrarlarsa ne yapacaklar? Farklı sebeplerden kılık değiştirme yeteneği olmayan ya da bu yeteneği kaybetmiş yaşlı ve engelli Zygonlar nasıl iskan edilecek? Rawls, soyut bir tartışmada elde edilen bu fikir birliğini sadece egoizm veya çıkar nedeniyle beğenmeyeceğimizi düşünüyor. Ancak gördüğümüz üzere bunları beğenmemek için başka nedenlerimiz de olabilir. Son olarak cehalet perdesinde herkesin hemfikir olacağı fikrini tekrar ele alalım. Normalde oy birliğinin elde edilen sonucun haklılığını gösterdiğini düşünürüz. Ancak araştırmacıların oy birliği paradoksu adını verdiği bir fikir buna karşı çıkıyor. İlk başta bu iddia çok abes gelebilir ama bir dinleyin. Paradoks, kısaca normalde fikir ayrılığı beklediğimiz durumlarda bir oy birliğine ulaşıyorsak muhtemelen karar sürecini etkileyen bir önyargı olduğunu ifade ediyor. Arkadaş grubunda istediği yapılmayınca olay çıkartan arkadaşınızın bir filme gitmeyi önerdiğini hayal edin. WhatsApp grubundaki herkes muhtemelen bu fikre oy birliğiyle evet diyecektir. Ama aslında bunun nedeni arkadaşınızın tribini çekmek istememeniz. Benzer bir şekilde, eğer adalet anlayışı gibi herkesin çok farklı fikirleri olmasını beklediğimiz bir durumda oy birliğine ulaşıyorsak, belki de bunun sebebi başlangıç durumunun önyargıları engelleyen mükemmel bir sistem olması değil, tam tersine kendi önyargılarını yaratan bir sistem olmasıdır. Sonuç olarak, John Rawls'un cehalet perdesi fikri, adalet hakkında sahip olduğunuz fikirleri sorgulamak için kullanışlı ancak gariplikleri olan bir sistem. Deneyimleri silmek yerine daha fazla deneyim eklemek ve oy birliklerinden şüphe duymak, muhtemelen makul bir sistem oluşturmak için daha kullanışlı olacaktır. Ama yine de siz kendinize bir acaba şu anda yaşadığım pozisyonda olmasaydım aynı şeyleri savunur muydum diye sorun. Hatta durun bir size yardımcı olayım. Cehalet perdesinin ardına geçerken videoyu beğenip yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bu videoyu hazırlarken kullandığım kaynakları ve John Rawls hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bulabileceğiniz Türkçe içerikleri video açıklamasına koydum. Eğer felsefe ile popüler kültürün birleştiği daha fazla video görmek isterseniz kanala abone olabilir. Beni desteklemek için patreon.com/barışlabasitçe adresinden bana patronluk taslayabilirsiniz.